Kızartmanın ve yağlı gıdaların sağlığınız için tehdit oluşturmadığını görmek ve gönül rahatlığıyla tüketmek istiyorsanız bu videoyu izlemeden geçmeyin. 2016 senesinde ketojenik beslenmeye başladığım günden bu yana tükettiğim yağın haddi hesabı yok. Yağ yeme kilo yapar, yağ yeme kolesterol yapar. Ya sen deli misin? Senin safra kesen yok. Sen nasıl yağ yersin? Ömrünün sonuna kadar yağlı gıdalardan uzak duracaksın diyenlere canlı örnek olarak 9 senedir deli gibi yağ tüketiyorum. Çok şükür de hiçbir sıkıntım yok, sağlıklıyım. Nasıl mı? Hazırsanız Keto Ketyosu anlatmaya başlıyor. Hadi kahveleri alın gelin. 2,5 milyon yıllık evrimsel insanlık sürecinde vücudumuz aslında yağ yakmaya adapte olmuş durumda. Son yüzyılda ve özellikle de 60'ların sonlarına doğru yağ yemekten uzaklaştırıldık ve karbonhidrat tüketimine yönlendirildik. Resmen yağ fobisi oluştu hemen hemen hepimizde. Peki neden oldu bu? Gelin birazcık tarihine bakarak başlayalım. Nikola Anichkov, soyadını yanlış söylüyor olabilirim, Rusçam yok. Rus bilim adamı 1912 yılında tavşanlar üzerinde bir takım çalışmalar yapmaya başlıyor. Bu çalışmalarda zavallı hayvancıkları kolesterol bakımından zengin gıdalarla besliyor. Yumurta, süt, tereyağı gibi. Yumurtanın sarısıyla beslemediği tavşanlarda özellikle damar sertliği ve bazılarında da erken ölümler olduğunu gözlemliyor. Sonrasında bu hayvanlar üzerinde otopsiler yapıyor. Yani nefret ediyorum bu hayvansal çalışmalardan ve hayvancıkların damar çeperlerinde kolesterol plaklarını görüyor. Bu gözlemlerinin sonucunda da ölümlere bu kolesterol plaklarının yol açtığını iddia ediyor. Akabinde kolesterolün kötü bir şey olduğunu, damar tıkanıklığına sebep olabileceğini söyleyerek tıp tarihine geçiyor yaptığı bu çalışmayla. Çalışmada yapılan hata şu ki tavşanlar otobur hayvanlar. Yani bu hayvanlar üzerinde yaptığın deneyi neden kolesterol yedirerek yaptırıyorsun ki? İşte et yediriyorsun, yumurta yediriyorsun. Ayrıca bunları otobur bir hayvana nasıl yediriyorsun? Yani otobur bir hayvan çünkü yemez ki. De ki bir şekilde enjekte ettin ki orası da soru işareti. Metabolizması İnsan metabolizmasıyla aynı sistemde çalışmıyor ki. Yani çok saçma bir çalışma şimdi 2025 senesinden baktığımız zaman o tarafa. Yaptığı deneyler 30-40 sene boyunca devam ediyor ve sonrasında sahneye kim çıkıyor? Birinci bölümü izleyenler biliyorlar. Case. Hatırladık mı Case'i? Şeytan Case. Biz aramızda öyle diyoruz. Şeytan herif yani. 1950'li dönemlerde Case'in de sahneye çıkıp mevzunun içine girmesiyle birlikte kalp hastalıklarına, damar hastalıklarına, kardiyovasküler hastalıklara yağ yemenin, kolesterol yemenin sebep olduğu iddia ediliyor. Time dergisinin kapağını şuraya koyalım, bir tekrardan hatırlayalım mı? 1961 senesinde yaptığı 7 ülke çalışmasıyla yağ yemeyin, et yemeyin, yumurta yemeyin, kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskinizi arttırırsınız demişti. Hatırladık mı? 2014 senesinde de aynı dergi farklı kapakla çıkarak bu sefer yağ yiyin dedi. Öğrendiler çünkü, uyandılar mevzuyu. Tarih sahnesinden gelelim günümüze, bize gelelim. Biz yağ yemekten başlıca neden korkutulduk? Bize ne dediler? Yağ yemek kolesterol yapar dediler, değil mi? Ben bu cümleyi günlük hayatımda da duyuyorum. Özellikle benim yeme sistemime aşina olmayan, beni tanımayan, yeni tanıştığım kişiler vesaire varsa, aynı ortamda yemek yiyorsak benim yediğim yağı görünce böyle, böyle gözleri fal taşı gibi açılıyor. Ne yapıyorsun ya diyor. Ne oldu diyorum. Bu kadar yağ yeme diyor. Niye diyorum? Kolesterol yapar, yeme bu kadar yağ diyor. Kolesterol ne diyorum? Ses yok. Bak, ses yok, cevap yok. Bilmiyor kolesterolün ne olduğunu. Vücudumuzdaki vazifesi nedir diyorum akabinde. İkinci soruyu soruyorum. Duruyor. Yok, cevap yok. Yani bilgi yok ama fikir var. Ne olduğunu bile bilmiyoruz kolesterolün çoğunlukla ama fikrimiz var yememekle alakalı. İşte insan bilmediği şeyden korkuyor. Bilmediğimiz için yemekten korkuyoruz. Halbuki bilsek lezzetli lezzetli yiyeceğiz, müthiş besleneceğiz. Kolesterol, Doktor Özcan Yücel Hoca'nın tabiriyle damarların dolgu malzemesi, tamir malzemesi yani. Çatlakları yamayan, hasarın ilerlemesini engelleyen bir malzeme kolesterol. Kolesterol konusunu başlı başına ayrı bir bölümde anlatacağım. Bugünkü konumuz yağ, yağlardan devam edelim. Detaylara girmeden hemen önce şunu söylemek istiyorum. Beslenme tarzınız
her ne olursa olsun ketojenik, düşük karbonhidratlı, vegan, vejeteryan, karbonhidrat yüklü hiç fark etmez. Lütfen ama lütfen şu yağları nasıl saklayacağımızı, nasıl kullanacağımızı öğrenelim. Bu konu gerçekten sağlığımız için çok mühim. Yağlar temelde 3 ana gruba ayrılır. Birincisi doymuş yağlar, ikincisi tekli doymamış yağlar, üçüncüsü çoklu doymamış yağlar. Karışık gibi görünüyor en başta, hiç merak etmeyin. Bu bölümü bitirdiğinizde zihninizde bütün harita netleşmiş olacak. İlk olarak doymuş yağlarla başlayalım. Nedir doymuş yağlar? Oda sıcaklığına göre katı hale gelen yağlardır. Nedir bunlar? İşte tereyağı gibi, iç yağ gibi, Hindistan cevizi yağı gibi. Bu Hindistan cevizi yağı benim mutfak tezgahımda duruyor. Yaz kış aynı yerde duruyor. Mutfağın kalorifer peteğini de yakmıyorum. Kışın sürekli bu şekilde katı halde, parafin gibi. Yazın ise hava ısındığında sıvı hale geliyor. Bu tip yağların omurgasındaki karbon atomları hidrojen atomlarıyla bağlanmıştır. Ne demek istiyorum? Tahtada küçük bir şey çizdim. C ile gördüğünüz karbon atomu, bu doymuş yağların omurgası, hidrojen atomları da H ile çizdiğim her bir karbon atomuna gelen hidrojen atomu bağlanıyor. Doymuş yağların özelliği şu, bağlı ya, hiçbir şekilde bir boşluk yok. Omurga sabit, kimyasal yapısı stabil. Dışarıdan gelip herhangi bir toksik maddenin bağlanabileceği alan yok. Bütün karbon atomları hidrojen atomlarıyla bağlanmış durumda. Bunu hemen bir arabayla örneklendirelim. Onun için kısa çizdim zaten. Normalde daha uzun, hani aklımızda daha rahat kalabilsin diye 4 tane hidrojen atomu olacak şekilde çizdim. Arabayı gözümüzün önüne getirelim. 4 tane lastiği var değil mi? Yani bir arabada 4 tane boşluk var lastik monte edebilmek için. 5.'yi monte edebilir misiniz? Teknik olarak edemezsiniz. Yani yer yok çünkü, boşluk yok. Aynı onun gibi dolu, sabit. Yapısı sabit olduğu için dış etkenlerden kolay kolay etkilenmezler ve oksitlenmezler. Oksitlenme ne demek bilmeyenler için hemen bir parantez açalım. Bir metal, bir demir getirelim gözümüzün önüne. Eğer ki uygun koşullarda saklanmazsa üzerinde böyle sarı toz gibi pas görürüz değil mi? Eğer ki bir koruyucu yağ ile kaplanmadıysa, havayla temas ederse oksitlenir. Oksitlenince ne olur? Yapısı bozulur. Aynı onun gibi düşünün lütfen. İşte doymuş yağlar kimyasal moleküler yapısından dolayı omurga kollarının hepsi hidrojen atomuyla doldurulduğu için kolay kolay bozulmazlar. Doymuş yağları ben ketojenik beslenmede çok tüketiyorum. Ben mesela bir yumurta yapıyorum. Sade yağ kullanıyorum genelde, laktozu alınmış. Ya yumurtalar yüzüyor yağın içinde. Gerçekten Instagram hikayelerinde paylaşıyorum. Ya da seviyorsanız mesela kavurmalı yapabilirsiniz yumurtayı. İşte kıymalı yumurta yapabilirsiniz. Ya yağ dediğimiz şey lezzettir. Bir şeyin içerisinden yağı alınmışsa yavandır onun tadı, tat yoktur onda. Ne güzel değil mi ketojenik beslenme? Lezzetli lezzetli besleniyoruz. Ben mesela çocukluğumdan gelen psikolojik bir kodlama yüzünden bu iç yağları yiyemiyorum. Hayvanın işte etinin yanındaki iç yağlar vardır ya, yiyemiyorum onları. Ama yiyebiliyorsanız yani ketojenik beslenmede kral yağdır. Doymuş yağ demişken bazı kişilerin aklına margarin gelebilir. Margarin de doymuş yağ diyebilirsiniz. Ancak şunu unutmayalım ki margarin trans yağdır. Yani ne demek istiyorum? Doğada bulunmayan endüstriyel olarak üretilen bir yağdır margarin. Aynı tereyağı gibi, Hindistan cevizi yağı gibi, iç yağ gibi, evet hücrelere gider ama işlem görmez. Aradaki fark şudur: bilgisayarımızı açtık, şifre gireceğiz ve açılacak değil mi? İşte o şifre kısmına tereyağı, Hindistan cevizi yağı, iç yağ yazıp enter'a basarsanız bilgisayarı açarsınız. Ama margarin yazarsanız istediğiniz kadar basın enter'a, açılmaz o hücre. Onun gibi düşünün işte. Yani aynı yere gider ama işlem görmez. Çünkü trans yağdır. 90'larda nasıl yedirdiler bize o margarinleri değil mi? Sana yağlar. Böyle ondan sonra kapların içerisinde çıktı. Bir de üzerine kalp dostu yazdılar. Mis gibi hepimiz yedik, söylüyorum işte, yedirirler. Geldik şimdi ikinci olarak tekli doymamış yağlara. Tekli doymamış yağların doymuş yağlardan farkı nedir? Tahtada görüyorsunuz, karbon iskeleti üzerinde bağlanmış olan hidrojen atomlarından bir tanesi boşta. Bu ne demek? Bu boşluğa gelip bir aynı cins hidrojen atomu da bağlanabilir ki o zaman doymuş yağ olur. Ancak hidrojen atomu bağlanmaz, herhangi bir serbest radikal gelip bağlanırsa
işte o zaman o kimyasal molekülün yapısı bozulur ve yağ bizim için tehlikeli hale gelir. Bunu da örneklendirecek olursak yine araba örneğinden gidelim. Yolda gidiyoruz, 4 tane lastikten bir tanesi patladı. Arabada stepne de yok, yoldan da bir tane bisikletli geçiyor. Yolumuza devam etmemiz lazım. Dağ başında kaldık varsayalım, olayı artık iyice yapıyorum. Şöyle yapalım, bisikletin lastiğini alalım, 2 lastikten bir tanesini alalım. Arabaya monte edelim, bisikletliyi de arabanın içine alalım. Çünkü dağ başında kaldık, yola devam etmemiz lazım ya. 3 tane normal aracın tekerleği, bir tane de bisiklet tekerleği takalım. Şuradaki boşluğa, işte o bisiklet tekerleğini serbest radikal olarak düşünün. Zehirli kimyasal, yani nedir bunlar? İşte sigara dumanı gibi, egzoz dumanı gibi, boş ya orası, herhangi bir serbest radikal gelip bağlanabilir. Geldi, bisikletin tekerleği bağlandı. Devam eder mi o araç yoluna? Yani Taş Devri'ndeki Fred Çakmaktaş'ın arabası gibi değil mi? Hatırlayanlar vardır, böyle şöyle sallana sallana gider. Ya bir şekilde gider ama bozuk gider artık. İşte vücudumuza aldığımız tekli doymamış yağlar da bu şekildedir. Yaşantımıza devam ederiz ama farklı farklı hastalıklar çıkmaya başlar ve hiçbir zaman da aklımıza gelmez işte biz niye hastalandık diye. Önceki bölümlerde anlattım ya, hep genlere atarız suçu. Halbuki burada tekli doymamış yağda serbest radikal atomu bağlanmış, zehre dönüşmüş ya, haberimiz yok. Tekli yağları yüksek oranda bünyesinde bulunduran yağların başında zeytinyağı gelir. Zeytinyağının yapısı %73 tekli doymamış yağ, %14 doymuş yağ ve %11 biraz sonra bakacağımız çoklu doymamış yağdan oluşur. Ama ağırlıkla %73 şu anki konumuz tekli doymamış yağdan oluşur. Yani 3 çeşidi de bünyesinde barındırır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Zeytinyağını kullanma şeklimiz ve saklama koşullarımız. Neden? Çünkü %73'ü tekli doymamış yağdan oluşuyor. Yani şu boşluğu hiç unutmayın. Eğer ki uygun saklama koşullarına göre barındırmazsak evimizde, oraya hidrojen atomu değil gelip serbest radikal atomu bağlanır. Nasıl bağlanır? Mesela zeytinyağını tezgah üstünde veyahut da açık bir alanda şeffaf şişede tutarsanız gün ışığından oksitlenir, serbest radikal bağlanır oraya. Onun için dikkat ederseniz kaliteli, özellikle gerçek sızma zeytinyağından bahsediyorum. Koyu renk şişelerde satılır veyahut da tenekelerde satılır. Çünkü ışık almaması lazım, karanlıkta kalması lazım, havayla temas etmemesi lazım. Az önce metalin paslanma örneğini verdim ya, aynı şekilde işte ağzı açık bir şekilde durursa hava alır, oksitlenir, şuraya bir tane serbest radikal bağlanabilir veyahut da açık renk bir şişede durursa gün ışığından da oksitlenip buraya serbest bir radikal bağlanabilir. Onun için zeytinyağının saklama koşulları çok önemlidir. Eğer ki tezgah üzerinde tutuyorsanız mesela mutlaka ağzı kapalı bir şekilde ve koyu renk bir şişede olması lazım. Mesela çarşıda, pazarda görüyorum, zeytinyağı rahat dökülsün diye şöyle tıpa gibi işte o şişelerin başına geçiriyorlar. Ağzı açık olduğu gibi hava alıyor. İşte bunları satıyorlar ama tamamen bilinçsizce bu yönlerde hareket ediyoruz. Eğer ki açık renk bir şişede muhafaza ediyorsanız zeytinyağını, ağzı muhakkak ki kapalı olsun. Bu sefer de kapalı bir dolapta, yani ışık almayan bir dolapta muhafaza edin ki dış etkenlerden zarar görmesin. Bir diğer yapılan hata da mesela az önce söyledim ya, tenekede satılır diye. Şimdi süt kutusu misali, sütü bir tarafından açtınız, rahat dökülebilmesi için bir tarafından hava alması lazım değil mi? Oraya da ne yaparız? İşte bir çatalla, bir bıçakla bir delik açarız. O zaman oradan hava aldığı için daha rahat dökülür. Zeytinyağı tenekelerine de aynı şey yapılıyor. Oraya bir tane delik açılıyor. Dökerken, başka bir şişeye aktarırken işte hava aldığında daha rahat dökülsün. Hava aldı, bozduk bütün kimyasal moleküler yapısını zeytinyağının. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Hiçbir şekilde tenekeye delik açılmadan karanlık bir ortamda ve muhakkak ağzı kapalı şekilde muhafaza etmemiz lazım zeytinyağı. İlaveten zeytinyağının raf ömrü de çok önemli. 6 ila maksimum 12 ay arasındaki bir sürede tüketilmesi gerekli. Bazen mesela marketlerde görürsünüz, zeytinyağında indirim olmuş. Böyle bayağı da bir indirim olmuş.
Aman ihmal etmeyin lütfen, hemen tarihine bakın. Eğer ki son tüketim tarihi yaklaşmışsa genelde indirimler o zaman oluyor. Zeytinyağlarla ilgili son bir cümle söyleyelim. Sızma zeytinyağı bizim için okey, ancak Riviera ve diğer çeşitlerini kesinlikle kullanmıyoruz. Şimdi geldik çoklu doymamış yağlara. Çoklu doymamış yağların kimyasal moleküler yapısını, omurgasını, bunu da arabaya değil tıra benzetelim. Çünkü çok fazla lastiği var ya. Çizdim tekrardan. Buradaki fark ise gördüğünüz gibi bir değil birden fazla hidrojenize olmamış karbon atomu var. Yani bu ne demek? Az önce bir tane vardı ya, oraya hidrojen atomu da bağlanabilirdi. Herhangi bir serbest radikal de gelip bağlanabilirdi. Çoklu doymamış yağlarda bu boşluklar çok fazla olduğu için artık yani şansı daha da az hidrojen atomunun gelip bağlanması, serbest radikallere ve bozulmaya çok müsait. Doymuş yağlarda örnek verdim ya, havanın ısı derecesine göre soğudukça katılaşırlar, hava ısındıkça sıvı hale gelirler diye. Bu çoklu doymamış yağlar hava soğuk olsa bile, buzdolabına koysanız bile donmazlar. Her zaman sıvı haldelerdir. Peki nedir bu çoklu doymamış yağlar? Soya yağı, kanola yağı, mısır özü yağı, ayçiçek yağı. İlaveten bu yağların raf ömürleri zeytinyağına göre daha da kısadır. Bu yağlar üretim esnasında proses gereği 260 dereceye kadar ısıya maruz kalırlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir bitkiyi 260 dereceye getirirseniz ne olur? Yani ne vitamini kalır ne bir şey kalır. Hiçbir şeysi kalmaz. İşte ben onun için çevremde de gördüğüm zaman arkadaşlarımda da sürekli söylüyorum. Ya Allah aşkına kullanmayın şunu diyorum ya. Yani nasıl besleniyorsan beslen de şu ayçiçek yağı, mısır özü yağı, kanola yağı, soya yağı, ya şu kapıdan içeri sokmayın lütfen diyorum ya. Zaten bu yağlar üretim esnasından itibaren sizin sofranıza gelene kadar şuradaki boşta olan moleküllere bir sürü zaten serbest radikal bağlanıp gelmiş olarak ulaşıyor. Sağlıklı olabilmesi mümkün değil ya. Şimdi şunu diyebilirsiniz ki benim yüzüme karşı söyleyen oluyor. Zeytinyağı pahalı diyor. Yani şimdi mesela 10 gün boyunca yemek yememiş ve açlıktan kıvranan bir kişiyi varsayalım. Ben ona alıp sadece midesine bir şey girsin diye fare zehiri uzatsam yer mi? Yani açlıktan öleceğini bilse yemez değil mi o fare zehrini? Ama bu yağlar tüketiliyor zeytinyağı pahalı diye. Oran düşürülebilir. Örneğin ne bileyim bir yemeğe bir yarım su bardağı kadar, işte 1/4 su bardağı kadar bu yağlardan koymak yerine ben olsam bir yemek kaşığı zeytinyağı kullanırım. Daha az kullanırım. Ekonomik bakımdan aynı hesaba denk getiririm ama o yağları kullanmam. Niye tüketiliyor? Bir şey olmaz diye düşünülüyor. İşte bizim kültürümüzde her zaman söylediğimiz şey. Bir şey olmaz ya. Ya bugüne kadar yedik, ne oldu? Yıllardır tüketiyoruz. Hiçbir şey olmadı. Geçenlerde bir tane arkadaşımı aradım çünkü üst üste hikayelerinde baktım böyle ketojenik beslenmeye çok yakın öğünler paylaşıyor. Aradım, dedim hayırdır? Dedim ne oldu? Bir saymaya başladı. Daha da yaşı benden genç, 30 küsur yaşlarında yani. Şu hastalık, bu hastalık, ya işte söylemiştin, keşke dinleseydim. Şimdi başka bir arkadaşımız var. Şimdi ona söylüyorum, işte oğlum şu paketli gıdaları tüketme, şunu yeme, bunu yeme. İstediğin kadar söyle, yiyorlar. İnsanın başına gelmeden ona kondurmuyor. Onunla alakası yoktur gibi düşünülüyor. Ama hastalık olduktan sonra da hadi bakalım nasıl tedavi edeceğiz? Tedavi masrafları, sigorta masrafları. Ne oldu? Zeytinyağı pahalıydı. Yani sanki tedavi olmak veyahut da sigorta ödemek daha ucuzmuş gibi. Bu yağların bir diğer handikapı ise bütün bu konularla ilgili hiçbir fikri olmayan bir kişi, şimdi bitkisel dediğimiz zaman insan zihninde bitki iyi bir şey, güzel bir şey olarak algılanıyor ya, bitkisel ürün. Bunlar da bitkisel yağlar, bitkisel sağlıklı yağlar diye pompalandı yıllarca. Onun için insanların zihninde öyle yer etti işte. Bitkisel yağ bir şey olmaz. Ama yani şu molekül yapıyı, işin detayını kaçımız biliyoruz ki, veyahut da kaçımız bunu öğrenmeye vakit ayırabiliyoruz? Benim mesela dışarıda yemek yemememin başlıca sebeplerinden birisi bu yağlardır. Yani biz sebze yemeği bile olsa yemem. Ya zaten acıkmayla ilgili bir problemim olmadığı için evime gittiğimde yerim. Hiç önemli değil. Çünkü içerisinde ne yağı kullanıldığını bilmiyorum ve %99 da eminim
çoklu doymamış yağ kullanıldığını. Yani ya margarin kullanılmıştır, ya mısır özü, ya soya, fark etmez yani. Bunlardan bir tanesi kullanılmıştır. Veyahut da şey gibi algılanıyor işte, ya ben yemeyeyim dediğin zaman sanki insanların zihninde sanki böyle aşağılıyormuşsun, sanki onun yediğini küçümsüyormuşsun gibi düşünülüyor. Özellikle de seni tanımayan birileri ise. Halbuki alakası yok. Yani ben vücuduma şu zehri almak istemiyorum. Yani şimdi oturup anlatmaya kalksan saatler alacak. O zaten anlatmaya başladığın anda o onu kaşık kaşık yiyip gidecek yani. Şimdi gelelim kızartma konusuna. Buraya kadar birazcık zihnimizde canlandıysa doymuş yağlar, tekli doymamış yağlar, çoklu doymamış yağlar. Biz ketojenik beslenmede özellikle tereyağı, sade yağ, Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı tüketiyoruz. Bununla birlikte besinlerden aldığımız yağlar da var tabii, işte avokado yağı, susam yağı gibi. Onlar ayrı. Hani bir şeyi yaparken, pişirirken kullandığımız yağlardan başlıca bahsediyorum şu an. Ben kızartma yiyorum dediğim zaman yine işte tereyağlı sucuklu yumurta tepkisiyle aynı tepkiyi görüyorum. Ne? Kızartma mı? Çünkü neden? Yıllarca kızartma yeme, kızartma sağlıksızdır denildi. Kızartma sağlıksız değildir. Uygun koşullarda yaparsan ve karbonhidrat tüketmezsen kızartma çok lezzetli bir şeydir. Ya bak, anlatıyorum nasıl yaptığımı. Özellikle yaz aylarında en sevdiğim şey, yani bütün bir yaz yiyebilirim ya. Hepiniz aşinasınız. Patlıcan, biber, dolmalık biber ama, kabak, kızarttın bunları. Kızartma şeklini söyleyeceğim biraz sonra. Nasıl vücudumuza zararsız halde bunları tüketebiliriz. Bunları kızarttıktan sonra üzerine böyle sarımsaklı domates sos yaptın. Yanında istiyorsan işte bir de sarımsaklı ev yoğurdu. Üf! Peki bunu ben nasıl kızartıyorum? Evimde sadece sızma zeytinyağı bulunduruyorum. Bu sızma zeytinyağını yakmadan kızartıyorum. Bunun basit bir yöntemi var ancak garanti değil. Eğer ki yağı kızartırken yağdan duman çıktığını görürseniz içindekiyle birlikte çöp o. Onu tüketmeyin. Ancak garantili bir şekilde ben gideyim derseniz, ben bir tane şu dereceden aldım. Çok basit bir şey. Aslında azıcık uyduruk da bir şey ama dereceyi gösteriyor. Benim için kafi. Bakın göstereyim size de. Şurada bir tane on off tuşu var. Kızartmayı yaparken bunu kızartmanın içine daldırıyorum. Şuradan hold düğmesine basıp buradan derecesini görüyorum. Az sonra hangi derecelerde kızartmamız gerektiğini söyleyeceğim. Bunu kullanıyorum. Bununla birlikte asla ve asla ocağı tam açmıyorum. Mutlaka kısık pozisyonda tutuyorum altta yanan alevi, yağ yanmasın diye. Zaten o şekilde kısık pozisyonda tutarsanız şuradaki derece de zaten hiçbir zaman aşırı şekilde yükselmiyor. Hep aralıkta kalıyor. Eğer ki az önce bahsettiğim gibi bir kızartma yapıyorsanız zeytinyağında maksimum 180 derece, ya 180 dereceye getirmeyin bile. O ısıyı hiçbir zaman görmesin yağ. Tereyağında başka bir yemek yaptığımızı varsayalım. Mesela yaprak ciğer, döküm tavada ben yapıyorum. Yanında böyle soğan, maydanoz, sumak, böyle illaki seveniniz vardır. Ben bayılıyorum. Mesela bunu ben bolca tereyağında yapıyorum. Yine aynı şekilde kısıkta tutuyorum. Bu ocakların orta gözünde. Kısıkta tutarak bununla da ara ara ölçerek tereyağını hiçbir şekilde yağın kimyasal moleküler yapısını bozmadan o hidrojen atomlarıyla bağlı omurgaya zarar vermeden, serbest radikal bağlattırmadan sağlıklı bir şekilde yapıyorum ve tüketiyorum kızartmaları. Tereyağında da maksimum gelebileceği sıcaklık bozulmadan 160 derecedir. Onda da 160 derecelere hiç gelmeyin. Örneğin bu az önce bahsettiğim işte tavada ciğer örneğinde ben bir önceki yaptığımda 80 dereceyi geçmedim. Hani ne oluyor yani, bir 5-10 dakika daha geç pişiyor. Ne olacak, daha geç pişsin, sağlıktan daha mı önemli yani? Ketojenik beslenmeye başladığım zamanlarda deli gibi yağ tüketiyordum. Ancak yağları tüketmekle birlikte bilgim olmadığı için çok fazla aklımda soru işareti vardı. İşte Hindistan cevizi yağı mı iyi? İşte tereyağı daha mı iyi? Doymuş yağlar, bunlar böyle kalıp gibi yağlar. Şimdi bilmiyorum ya. Bu böyle kalıp gibi, bu damarlara girip tıkamaz mı? Bak, cahilliğe bak. Neyse, sonradan okudum, öğrendim ama. Açıklamalara bırakacağım. Kardiyolog uzman doktor Özcan Yücel. Beslenme bağımsız, hiç fark etmez. Lütfen, eğer ilginiz, merakınız varsa bu anlattıklarımdan daha fazla detay
ben öğrenmek istiyorum diyorsanız bu kitabı muhakkak okumanızı öneririm. İnce de bir kitap, böyle hemen bitiyor ve içerisinde müthiş bilgiler var. Umarım bir nebze de olsa yağlarla ilgili bilgi verebilmişimdir. Doymuş yağlar kimyasal moleküler yapısı, omurgası sabit olan yağlardır. Araba gibi düşünün. Tekli doymamış yağlarda arabanın bir tane lastiği yok. Dikkatli tüketmek lazım. Zeytinyağı saklama koşulları, kullanma koşulları önemli. Çoklu doymamış yağlardan işte soya yağı, kanola yağı, mısır özü yağı, ayçiçek yağı gibi bunlardan zaten komple uzak duruyoruz. Tahtada gördüğünüz çok fazla boşluk var. Serbest radikallere çok açık. Zaten sofranıza gelene kadar bahsettiğim gibi zehre dönüşmüş oluyor yani. Kapanışa geçmeden önce hemen şunun tekrardan altını çizelim. Bu şekilde yağ tüketimi eğer ki karbonhidrat tüketmiyorsanız sağlıklı. Kızartma sağlıklıdır. Karbonhidrat tüketmiyorsanız. Kızartma sağlıklıdır. Uygun koşullarda yağı sakladıysanız ve kimyasal moleküler yapısını bozmadan kızarttıysanız sağlıklıdır. Bunları lütfen unutmayalım, dikkat edelim bu noktalara. Eğer ki karbonhidrat tüketiyorsanız zaten hiç bu kızartma işlerine, yağlı işlere girmenizi önermem. Yani özetle ketojenik beslenmiyorsanız. Kapanış sen yapmak ister misin? Moka? Lezzetin sofranızdan eksik olmadığı, sağlıkla doya doya yediğiniz bir gün diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay Moka. Hoşça kalın.